Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim. İlmek yapıp zincir çekerek başlıyoruz modelimize. Artı 13 zincir çekiyorum kolaylık olsun diye. On üç zincirden sonra ipi ta 5 defa doluyorum. Ve şu 13. zincire zaten parmağımı onun için koydum oraya. 13. zincire altılı bir trabzan örüyorum. Elim ta alışık değil, biraz zorlanacağım ama yapacak bir şey yok. Tığın ucunun uzunluğu boyunca ince olması gerekiyor. Aynı ölçüde olması gerekiyor. Altılı trabzanı ördükten sonra bir tane zincir çekiyoruz ve 4 defa doluyoruz ipimizi. Ve şu ilk önce ördüğümüz altılı trabzan var ya, onun ilk boğumundan tığımızı batırıp beşli trabzanı buraya örüyoruz. Beşli trabzandan sonra bir tane zincir çekiyoruz ve ipimizi 3 defa doluyoruz. Ve beşli trabzanın ilk boğumuna şuradan tığımızı batırıp buraya dörtlü bir trabzan örüyoruz. Sonra ipimizi bir zincir çekip ipimizi 2 defa doluyoruz. Ve dörtlü trabzanın ilk boğumuna üçlü bir trabzan örüyoruz. Üçlü trabzandan sonra bir zincir çekiyoruz. Bir defa doluyoruz ipimizi ve üçlü trabzanın ilk boğumuna ikili bir trabzan örüyoruz. Tam tepedeyiz şimdi. Bir zincir çekiyoruz, bir tane doluyoruz ve şu ikili trabzanın karşısına aynı yere ikili trabzan örüyoruz. Bir zincir çekiyoruz, 2 defa doluyoruz. Üçlü trabzanın karşısına, evet, aynı yere üçlü trabzan örüyoruz. Bir zincir çekiyoruz, 3 defa ipimizi doluyoruz ve şu dörtlü trabzanın aynı ilmeğine, dörtlü trabzanı ördüğüm ilmeğe dörtlü bir trabzan örüyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz, 4 defa doluyoruz ipimizi ve şu beşli trabzanın olduğu yere tam karşısı hizasına denk gelecek şekilde beşli trabzan örüyoruz. Ve zincir çekmeden ipimizi 2 defa doluyoruz. 7 tane ilmek sayıyoruz. 7 tane zincir sayıyoruz. Yedincisine üçlü bir trabzan örüyoruz. Zincir çekmeden 5 defa ipi doluyoruz. Yedi tane zincir sayıyoruz. Yedincisine altılı bir trabzan örüyoruz. Bir zincir çekiyoruz. 4 defa ipimizi doluyoruz. Ve bu altılı trabzanın ilk boğumuna
beşli bir trabzan örüyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. İpimizi 3 defa doluyoruz. Ve şu beşli trabzanın ilk boğumuna dörtlü bir trabzan örüyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. İpimizi 2 defa doluyoruz. Ve şu dörtlü trabzanın ilk boğumuna üçlü bir trabzan örüyoruz. Bir zincir çekiyoruz. İpimizi bir defa doluyoruz. Üçlü trabzanın ilk boğumuna ikili bir trabzan örüyoruz. Bir zincir çekiyoruz. İpimizi bir defa doluyoruz ve şu ikili trabzanın tam karşısına, aynı ilmeğin içerisine bir tane ikili trabzan örüyoruz. Bir zincir çekiyoruz. İpimizi 2 defa doluyoruz ve şu üçlü trabzanın karşısına bir tane üçlü trabzan örüyoruz. Bir zincir çekiyoruz. İpimizi 3 defa doluyoruz ve şu dörtlü trabzanın karşısına dörtlü bir trabzan örüyoruz. Bir zincir çekiyoruz. İpimizi 4 defa doluyoruz ve şu beşli trabzanın karşısına beşli bir trabzan örüyoruz. Çok ilginç değil mi? Gidişte altılıydı, dönüşte beşli oldu. 2 defa ipimizi doluyoruz zincir çekmeden. 7 tane zincir sayıyoruz ve yedincisine üçlü bir trabzan örüyoruz. Gördüğünüz gibi modelimizin tekrarı var. Farklı bir şey yok. Sadece bir sonraki sırada zincirler sırasında bir farklılık olacak. Sonrasında yine aynı şekilde devam edecek. Evet, zincir çekmeden 5 defa ipimizi doluyoruz. 7 tane zincir sayıyoruz ve yedincisine altılı bir trabzan örüyoruz. Yani yaprağımızın tekrarı var burada. Bu şekilde belirlediğimiz ölçüye kadar örgümüzü yapıyoruz. Sıranın sonunu şöyle bitiriyoruz. Zincir çekmeden ipimizi 2 defa doluyoruz. 7 zincir sayıp yedincisine üçlü bir trabzan örüyoruz. Sonra 11 zincir çekiyoruz. 5'i kenarı için, 6'sı üst sıra için. Bir zincirden sonra örgümüzü çeviriyoruz ve şu ortadaki ikili trabzan var ya, onun tepesine sık iğne ile zincirimizi kapatıyoruz. Devamında 6 tane zincir çekiyoruz. İpimizi 2 defa doluyoruz ve şu iki yaprak arasındaki üçlü trabzanın tepesine üçlü bir trabzan örüyoruz. Altı zincir çekiyoruz ve şu tepedeki trabzanın, ortadaki trabzanın tepesine sık iğne ile kapatıyoruz. 6 zincir çekiyoruz. İpimizi 2 defa doluyoruz ve iki yaprak arasındaki üçlü trabzanın tepesine üçlü bir trabzan örüyoruz. Son 6 zincir çekiyoruz. İpimizi 2 defa doluyoruz.
Ve şuradan hemen yanındaki zincirden tığımızı batırıp buraya üçlü bir trabzan örüyoruz. Sonra 6 zincir çekiyoruz. Beş defa ipimizi doluyoruz. Ve dönüp sık iğnenin tepesine altılı bir trabzan örüyoruz. Evet, yaprağın tepesindeki sık iğneye, zaten bu sırada başka sık iğne yok. Sonra bir zincir çekiyoruz. İpimizi 4 defa doluyoruz. Ve altılı trabzanın ilk boğumundan tığımızı batırıp buraya beşli bir trabzan örüyoruz. İlk sırada ördüğümüz şekilde yaprakların tepesindeki sık iğneleri yine yaprak örmeye başlayacağız bu sıramızda. Zaten 2 sıradan oluşuyor. Bir sırada yaprak örüyoruz, bir sırada zincir çekerek ilerliyoruz. Bu şekilde ilerliyor sıramız, zaten biliyorsunuz ilk sıradan dolayı. Farklı bir şey yok. Oldukça basit ama çok güzel görünüyor. Şimdi sıranın sonunu ve üst sıraya geçişi gösterip bitireceğim inşallah. Evet, 2 defa doluyoruz zincir çekmeden. 6 tane zincir sayıyoruz. 7.'sine üçlü bir trabzan örüyoruz. Sonra 11 tane zincir çekip dönüyoruz. Ve 11 zincirimizi yaprağın tepesindeki trabzanın, ortadaki trabzanın tepesine sık iğne ile kapatıyoruz. 6 zincir çekiyoruz. İpimizi 2 defa doluyoruz ve 2 yaprak arasındaki üçlü trabzanın tepesine üçlü trabzan örüyoruz. Değişmiyor. Bu şekilde devam ediyor.
Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.